Efendim 8'de sağlık devam ediyor. Konuğumuz Profesör Doktor Abdullah Armağan, üroloji uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Sizinle idrar kaçırma meselesini konuşacağız aslında. Evet. Her ne kadar belki kalp hastalıkları, bel fıtığı vesaire gibi toplumumuzda onlar kadar yaygın olmasa da ama mutlaka konuşulan ve yine de kulaktan dolma bilgilerle Hatta dolu bir konu bu. esprilere de konu olmuş bir konu. Evet, aynen. Ama işin gerçeğini şimdi hocamızdan dinleyeceğiz. Yani neden idrar kaçırılır? İdrar kaçırma nedir hocam? Şimdi idrar kaçırma, siz istatistiklerden biraz bahsettiniz. Hani az görülür, nadir görülür şeklinde. Ama idrar kaçırma çok az görülen bir hastalık değil. Bu tamamen benim zaten yorumumdu. Hani böyle yaygın konuşulan hastalıklar için. Mutlaka şöyle değil. Şimdi anlatınca daha da iyi anlaşılacak. Muhtemelen konuşulmadığı için evet. Hani özellikle erkekte ve kadında diye ikiye ayırmak lazım. Bu çok önemli. Kadınların yani şöyle 10 kadından 4 tanesinde idrar kaçırma zaten var. Ama toplumda hep bir baskı olduğu için hani ayıptır işte gibi böyle sürekli bir mahcubiyet olduğu için bundan dolayı doktora gitme oranı düşük. Bu nedenle idrar kaçırma oranı biraz daha belki düşükmüş gibi oluyor ki sizde olduğu gibi. Evet. Halbuki sokakta dolaşan özellikle 40 yaş üstü 2 kadından bir tanesi idrar kaçırıyor. Erkek ve kadında ayrı hani önemli. Eğer erkekte idrar kaçırma var ise özellikle bu gündüz ise bu bizim için çok önemli, altta yatan mutlaka bir neden olur. Ama kadında ise bunun bir takım nedenleri var. Biraz sonra zaten buraya değineceğiz. Gelelim idrar kaçırma nedir? Hani konuşuyoruz ama idrar kaçırmanın adı nedir? Neden bahsediyoruz? Şöyle ki idrar böbreklerde yapılır, ureter borucuklarıyla mesaneye gelir ve sonra da biz onu dışarıya atarız. Bunun için 3 faktör gerekli. Bunlardan bir tanesi beyin. Mesela biz buradayız. Şimdi idrarımız gelse tuvalete gider miyiz? Gideriz. Ama gider orada yaparız. Burada yapar mıyız idrarımız geldi? Yapmayız. Neden? Beyin der ki burası buna müsait değil, yapamazsın. İkincisi omurilik. Beyinden omuriliğe sinirler yoluyla gider uyarı. Sonra da idrar kesesi mesane. Mesanenin kapasitesi yaklaşık 450-500 gram ve yaklaşık 250-300 gramdan sonra idrar hissi olmaya başlar. Beyin buna müsaade ettiği ölçüde de biz idrarımızı yaparız. Bu idrarı kontrolsüz şekilde tutamamaya idrar kaçırma denir. Herhalde daha iyi anlaşılır. Evet. Ben şöyle bir ayrımı da merak ettim. Bir refleks sonrası kaçırmadan mı bahsediyoruz? Normal böyle dururken idrar kaçırmadan mı bahsediyoruz? Şimdi idrarı her şekilde tutamayamaya biz idrar kaçırma diyoruz. Ama bunun tipleri var. Bunlardan bir tanesi aynen sizin dediğiniz gibi refleks. Nasıl refleks? Tabii ki. Biz buna stres tipi idrar kaçırma diyoruz. Bu arada tiplerine de girmiş olalım isterseniz oradan da bahsedelim bu vesileyle. Buna stres tipi idrar kaçırma diyoruz. Sadece hapşırma değil, öksürme, merdiven çıkarken, gülerken mesela sizin de az önce konulara, esprilere konu olan gülerken idrar kaçırmalar olabilir. Bu neye bağlı olur? İdrar kesesi önce kasılır. Mesane boynu dediğimiz idrar kesesinin boynu açılır. İdrar kesesi kası kasılır ve sonra idrar yapılır. İdrar kesesinin bir basıncı var. O basınç arttığı durumda bu idrar tutmayı sağlayan mekanizma yetmediği zaman o zaman işte idrar kaçırırız. İdrar kaçırılır. Buna stres tipi idrar kaçırma diyoruz. İleri yaşta birkaç kişiden hani duydum ileri yaştaki bunun bu çeşidin özellikle daha ileri yaşlarda olduğuna dair de bir veri var mıdır? Şimdi şöyle bir kere idrar kaçırma yaşlanmanın bir sonucu değildir. Ancak yaşlanmada idrar kaçırma fazladır ve artar. Bunun nedeni de bir işte gebelikler, doğumlar, oradaki bağların gevşemesi, pelvik taban dediğimiz o idrar tutmayı sağlayan, mekanizmayı sağlayan kasların zayıflaması. Ondan sonra geçirilen bir takım ameliyatlar. Bunların hepsi idrar kaçırmaya neden olabilir. Neden? Bunlar yaşlandıkça biz bunları daha çok geçiririz. Bu yüzden dolayısıyla siz haklısınız. Yaşlandıkça idrar kaçırma artar. Peki nasıl teşhis koyuyoruz ve tedaviye nasıl yöneliyoruz? Neler yapabiliyoruz? Öncelikle bir kere idrar kaçırması olan bir hastayı çok iyi değerlendirmek gerekir. Tipini belirlemek gerekir. Bunlardan bir tanesi sizin de söylediğiniz gibi stres tipi idrar kaçırma. Yani öksürükte, aksırıkta, merdiven çıkarken, gülerken, elimize ağır bir çanta aldığımız zaman ona bağlı, karın içi basıncının artmasına bağlı idrar kaçırmalar oluşur. Buna stres tipi idrar kaçırma diyoruz. İkincisi
idrar kesesi kendi başına buyruk çalışır. Neden? Beyinle bağlantısı kesilebilir bu, bir takım hastalıklara bağlı, nörojen hastalıklara bağlı, felçlere vesaire onlara bağlı. Beyinle bağlantısı kesilir. Veya omurilik travmalarında gene bağlantısı kesilir. Bunlara bağlı mesane kendi başına buyruk çalışır. İdrar gelir, işte hiç bize fark etmeden idrar kaçırabiliriz veya hemen bir ani idrar hissi gelir. Ona bağlı biz tuvalete yetişemeden idrarımızı kaçırırız. Dolayısıyla bunların öncelikle bir tipinin belirlenmesi gerekir. Bir de erkeklerde prostata bağlı 40 yaş üstü, 50 yaş üstü ona bağlı idrar kesesinin ön tarafının tıkanıklığına bağlı, prostatın tıkanmasına bağlı olarak gene ne olur? Taşma şeklinde idrar kaçırmalar oluşabilir. Bir başkası gene kadın hastalıklarında, bu özellikle rahim ameliyatı olanlarda idrar kesesinden yine vajinal kısma bir takım fistüller oluşur. Sürekli idrar kaçırabilir. Yani hastayı önce bir tanımak lazım. Hasta geldi bize, tanıyacağız. Nasıl tanıyacağız? Az önce zaten konuştuk nedenlerini. Öncelikle hastadan iyi bir bilgi alacağız. Daha sonra iyi bir muayene yapacağız. Daha sonra gerekirse işeme testleri, işte ultrasonografiyle değerlendirilme, hatta gerekirse ürodinami dediğimiz idrar kesesinin fonksiyonlarını ölçen bir test var. İdrar taklidi yapan. Onunla tam tanıyı, asıl tanıyı koyacağız ve ona göre bir takım tedaviler gerçekleştireceğiz. Onu biraz anlatabilir misiniz hocam? Ürodinami testi. Ürodinami şöyle bir şey. Biz bir sonda takılıyor idrar yolundan. Sonda takıldıktan sonra oradan sıvı veriyoruz. O sıvı da idrar taklidi yapıyor. Ondan sonra idrar kesesindeki tüm basınçları, ondan sonra kasılmaları, kapasitesini ve o kasılma sırasındaki içerideki tüm basınçları, hangi basınçta idrar kaçırıyor ve bu neye bağlı? Beyinden gelen bir fonksiyon bozukluğuna mı bağlı? Medulla spinalis dediğimiz omurilikteki bir takım sıkıntılara mı bağlı? Yoksa mesanedeki gerçekten kendi fonksiyon bozukluğuna bağlı. Aşırı aktif mesane dediğimiz bir şey var. Yani aşırı aktif detrisör tıp diliyle. İdrar kesesine idrar geldikten sonra ani bir hemen sıkışma hissi geliyor ve ondan sonra idrar kaçırıyor. Bütün bunların tanısını ürodinami ile koyabiliyoruz. Biraz da açıklayıcı olmuş oldu. Ve bütün hastayı tanıdıktan sonra, hastanın ne tip idrar kaçırdığını belirledikten sonra tedavilere geçiriyoruz. Tedavi dinleyelim o zaman hocam. Ne tür tedaviler yapabiliyoruz? Tedavilerde özellikle kadın ve erkek olarak önemli bunu ayırt etmek. Çünkü kadınlarda idrar kaçırma çok daha sık görülen bir durum. Tedavide hastayı iyi bildikten sonra gerçekten bu aşırı aktif mesaneye bağlı bir idrar kaçırma var ise örnek verecek olursak o zaman öncelikle bir mesane eğitimi veriyoruz ve daha sonra bir takım ilaçlar var. Mesanedeki bu aşırı aktiviteyi düşürücü bir takım ilaçlar var. O ilaçlardan veriyoruz ve bir de egzersizler var bununla ilgili. Pelvik tabanı güçlendirici egzersizler. Onları veriyoruz ve bunlarla hasta büyük oranda toparlanıyor. Bunlar yetmez ise veyahut da ilaçların bir takım yan etkileri var ise nasıl yüze, işte estetik amaçlı veyahut da bazı merkezlere bir takım fonksiyonları düzeltmek için botoks veriyorsak, botoksu bir mesanede kullanabiliyoruz. İdrar yolundan girip mesanenin yaklaşık 30 yerine bu botoksu verdikten sonra mesane kasılması azalıyor ve hakikaten gerçekten bu aşırı aktif mesane dediğimiz durum düzelebiliyor. Hasta da idrar kaçırmayabiliyor. Ama bunun bir süresi var. Botoksun bilindiği gibi 6 aylık bir süresi var. Ondan sonra belki bunu yeniden yenilemek gerekiyor. Eğer mesane kapasitesi düşükse, küçükse ve mesane basıncı da gerçekten çok yüksekse bunu düşürücü gene bir takım ameliyatlarımız var. Augmentasyon dediğimiz mesaneyi büyütücü bir takım ameliyatlarımız var. Bunlarla mesane içi basıncını düşürüyoruz ve dolayısıyla idrar kaçırmaları engelleyebiliyoruz. Bir başkası gene hep ameliyatlardan bahsediyoruz ama biz cerrahız. Hani bir şekilde tabii ki bunlardan bahsedeceğiz. Bir de asıcı ameliyatlar var özellikle kadınlarda. Bu idrar yolunun, dış idrar yolunun açısının değişimine bağlı bir takım ameliyatlarımız var. Bu asıcı ameliyatlarla o pelvik tabanı destekliyoruz ve bu şekilde gene idrar kaçırmaları engelleyebiliyoruz. Yaklaşık %85-90'lara yakın bunların da bir başarısı var. Ama bu ameliyatlı yöntemi, bahsettiğiniz yöntemlerle sonuç alınamazsa, yeterli olmazsa ve gerçekten sıkıntı büyükse ameliyatlı yöntemi var. Bir kere öncelikle bir hayat tarzı değişikliği.
ilk planda düşünülmesi gereken. Nedir bunlar? Evet. Mesela bir kere kilo aldıysa hasta kilosunun vermesi gerekiyor. Eğer kilolu ve bu şekilde hayat tarz değişikliğine devam etmezse ne olur? Ne kadar iş yaparsanız yapın bu bir şekilde tekrarlayacaktır. İkincisi diyet regülasyonu gene çok önemli. Bir başkası pelvik tabanı güçlendiren bir takım egzersizler var. Aslında girişte de biraz bahsettim ben bundan. Bu da şu şekilde hastaya mesane eğitimi veriyoruz. İşte sürekli idrarınız yapıyorken sıktığın gibi idrar hani gelir sıkarız kendimizi ya bu şekilde. Sıktığımız gibi oradaki tüm o idrar tutmayı sağlayan kasları güçlendirmemiz gerekiyor. Nasıl hani işte pazumuzu güçlendiriyoruz bir takım egzersizlerle. Aynı şekilde idrar tutmayı sağlayan mekanizmayı geliştirmek için de Kegel egzersizleri dediğimiz bir takım egzersizler öneriyoruz. Bunun da en kolay yolu şu, hastayı tuvalete gidiyor, normal idrarını yapıyor. İşte birisi geldiği zaman nasıl biz idrarımızı tutarız falan böyle bir şey yaparız hareket. Hemen idrarı tutma, bırakma. Tutma, aslında bırakma oradaki şeklinde. o kasları daha aktive edici Aynen öyle. Buradaki çalışma yapıyoruz. İkincisi bu çok önemli. Üçüncüsü idrara çok tutmamak gerekiyor mesanede. Yani mümkün olduğu kadar geldiği zaman idrara bunu hep gitmek söyler gerekiyor ki belki. mesanenin yapısı bozulmasın. Bunun için de 2-4 saat içinde hani eğer idrar hissimiz varsa bunu bir şekilde yapmamız gerekiyor mümkün olursa. Ne garip değil mi? Bir yaşta küçükken idrar alışkanlığı ile ilgili bir eğitim veriliyor. Belli bir süre sonra bu kaybedildiğinde tekrar oraya öğretmeye çalışıyoruz aslında. Bunun dışında tabii ki bir de asıl erkeklerde özellikle prostat ameliyatlarından sonra bir takım gene o bölgedeki ameliyatlardan sonra idrar kaçırmalar oluyor. Çünkü idrar tutmayı sağlayan mekanizma da zarar görebiliyor. Özellikle prostat kanserinde prostatın tümü alındıktan sonra oradaki idrar tutmayı sağlayan mekanizma bozulabiliyor. Bunlarda ise biz artificial sfinkter diye bir oraya madde koyuyoruz. Şöyle bir şey. Bir tane pompası var onun. Yumurtaların yanına bir tane pompa koyuyoruz. İdrar yolunun etrafına da silikondan bir alet konuyor. O pompaya basıldığı zaman idrar yolu açılıyor, idrarını yapıyor. Sonra otomatik olarak yeniden bu kapanıyor ve bunun da gerçekten başarısı çok yüksek. Ve özellikle bu tip hastalar geldiği zaman bu ameliyat olduktan sonra hayat tarzı tamamen değişiyor. İşte dışarı çıkamayan, ondan sonra hep kokar, işte kaçar bilmem ne şeklinde böyle dışarıya çıkamayan hasta grubu bu şekilde tedavi edildiği zaman hayatları tamamen değişiyor ve pozitif oluyor. Yani bekletmeye, uzatmaya ya da Aynen söylememeye öyle, gerek aynen, yok. aynen, Gayet aynen. tedavi edilebilir bir durum olması en azından sevindirici. Aynen, Peki aynen. kateter yöntemi dediğimiz bu bahsettiğiniz tedavi yöntemi, en son bahsettiğiniz tedavi. Çok güzel sorular bulmuşsunuz, ne kadar güzel yani. Şimdi şöyle Dersimizde çalışıyoruz. hasta geldi bize, değerlendirdik. İdrar kaçırması var. Nasıl bir idrar kaçırması var? İdrar kesesi basıncı artmış ve taşma şeklinde idrar kaçırması var. Hasta idrar yapamıyor. Neye bağlı olur bu genellikle? Omurilik yaralanmalarında veya işte beyin travmalarında bu tip problemleri biz görebiliriz. Bazen nörojen mesane dediğimiz bir durum var. Hani sinirsel hiçbir şey olmasa bile hasta idrar yapamayabilir. Bütün ürodinamisini yaparsınız, bir neden bulamazsınız. Bazen MR'larını yaparsınız, bir neden bulamazsınız. Ama bir de hasta ameliyat geçirmiştir. Buna bağlı bir takım sıkıntılar olur ve hasta idrar yapamaz. İdrar yapamadığı zaman biz tabii bir takım tedavilerimiz var. O tedavilere de cevap yok ise hasta idrarını kateterle boşaltır. Buna temiz aralıklı kateter diyoruz biz. Yani bir tane sondayla, erkek veya kadın fark etmez, sondayla idrar yolundan nasıl biz işte tuvalete gittiğimiz zaman idrarımızı boşaltıyor isek, onlar da bir kateterle tuvalete giderler, kateteri takarlar ve idrarlarını boşaltırlar. Bunu da ne kadar zamanda yaparlar? İşte 4-6 saatlik aralarla. Yani bu harici kullanabildiği bir şey. Harici kullanılan bir şey. İdrar Onun çıkma ihtiyacı duyduğunda bu cihazla yapabiliyor. Jelli bir takım şeyleri var. Hani kateterler var. Onun ambalajından açıp jelini sıktıktan sonra direkt kateterle idrar yolundan girip ondan sonra bunu boşaltabilir. Zor bir uygulama hasta için. Zor bir Yani uygulama gibi bize ama alışan birisine o kadar da zor değil. O zaman şöyle düzelteyim. Alışması zor. Alışması zor. Evet. Tabii ki kabul Ama bu edilebilir bir şey değil ama yaşadığında bir şekilde insan- idrar yapmamız gerekiyor. Bir tek şekilde bunu boşaltmak gerekiyor. Ya öbür türlü sürekli sondalı olacak. Tabii.
sonda koyacaksınız ve sürekli sondadan gelecek ki bu da sürekli bir infeksiyon kaynağı, ciddi bir sıkıntı. Bizim rahat ettirmek için temiz aralıklı kateterizasyon öneriyoruz ve bu şekilde hayatlarını bu hastalar devam ettirebiliyor maalesef. Hocam bizi bu problemlerden kurtaracak her türlü şeye bence kolay alışıdır. Yani idrara çıkamamak gibi bir şey düşünebiliyor musun? Bütün hayatını etkileyecektir, bütün hislerini, yaşantısını. Dolayısıyla bu yöntemin olması da sevindirici bir şey. İdrarın yapılması gerekiyor bir kere. Ve idrar yapılırken de bu idrar tabii kokusu, işte bir takım atık maddesi bu. Atık madde olduğu için de bir takım kokulara neden oluyor. Kaçırmamak gerekiyor. Kaçırmayı önlemek için de bir takım şeyler yapmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi eğitim. Mesane eğitimi, bir takım egzersizler, kilo verilmesi, işte metabolik bir rahatsızlığımız varsa onun düzeltilmesi, bunları yapmak gerekiyor. Bunun dışında eğer hala devam ediyorsa bu, mutlaka bir üroloji hekimine gelmek gerekiyor ki tipi belirlensin. Daha sonra da buna gerekli, eğer hangi tip bir tedavi gerekiyor ise, eğer işte aşırı aktif mesane veya mesane kapasitesinin küçülttüğü gibi durum varsa, botoks enjeksiyonu bunun çözümlerden bir tanesi. Onun dışında askı ameliyatları gene kadınlarda idrar kaçırmalarda gerçekten çok yüz güldürücü. Erkekler için ise artifisyel sfinkter, ki ben bunu çok önemsiyorum. Bu cerrahi çıktıktan sonra tam kuru şekilde hasta hayatına devam edebiliyor ve hayatları tamamen değişiyor. Ve bunların hepsinin uygulanması için de bütün bu yakınması olan hastaların mutlaka bir hekime başvurması gerekiyor ki en büyük mesajımız buradan bu olsun. Seyircilerimize iletmiş olalım sayenizde. Profesör Doktor Abdullah Armağan bizlerle beraberdi efendim. Kendisine teşekkür ediyoruz değerli bilgiler için. 8'de sağlık devam ediyor.